Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Solunum sistemi ilaçları grubunda yer alan Ventolin, 200 dozluk 1 adet inhaler cihaz içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Ventolin'in etken maddesi salbutamoldür. Ventolin inhaler nedir, ne için kullanılır? Ventolin, akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermeyi sağlar. Ventolin inhaler, özel olarak dizayn edilmiş, aktivatörü olan ölçülü dozlu bir cihazdır. İnhaler ile 200 kez püskürtme yapılabilir ve her püskürtme ile 100 mikrogram salbutamol salınır. Ventolin inhaler, astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı bir ilaçtır. Ventolin, kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdır. Astımda Ventolinin düzenli kullanımı önerilmez. Ventolin inhaler, astım, uzun süreli devam eden hava yolları iltihabı ve akciğerde hava yollarının gelişmiş kalıcı hasarlarından kaynaklanan geri dönüşümlü hava yolu tıkanıklıklarında çabuk başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak genişletilmesinde kullanılır. Ventolin inhaler ayrıca egzersiz ve alerjene maruz kalma gibi astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği bilinen koşullarda belirtileri önlemek amacıyla ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığında belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez. Ventolin inhaler nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki ergenlerde astımı rahatlatmak için 1 veya 2 inhalasyon, astımı önlemek için alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10 ila 15 dakika öncesinde 2 inhalasyon kullanılır. Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur. Gerektikçe kullanıma sürekli ihtiyaç duyma veya dozdaki ani artışlar astımınızın kötüleştiğini gösterir. Aşırı doz istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına yol açacağından ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını sadece doktorunuzun tavsiyesiyle arttırınız. İnhaleri ilk kez kullanmadan önce çalışıp çalışmadığını test ediniz. Çalıştığından emin olmak için inhaleri iyice çalkalayınız ve bir kez havaya püskürtünüz. 5 gün veya daha uzun süredir kullanılmadıysa inhaleri iyice çalkalayınız ve çalıştığından emin olmak için 2 kez havaya püskürtünüz. İnhalerin ağızlık bölmesini ağzınıza yaklaştırınız ve derin bir nefes alınız. İnhaleri ağzınıza yerleştiriniz ve düğmesine basınız. Nefesinizi tutup inhaleri çıkarınız. Nefesinizi veriniz ve birkaç saniye bekleyiniz. Sonra gerektiğinde işlemi tekrarlayınız. 2 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda astımı rahatlatmak için 1 inhalasyon, gerektiğinde 2 inhalasyon kullanılır. Astımı önlemek için alerjiye neden olan etkene maruz kalma veya egzersizin 10 ila 15 dakika öncesinde 2 inhalasyon kullanılır. Maksimum doz 24 saatte 8 inhalasyondur. Ventolin inhaler nasıl saklanır? Ventolin inhaleri ağızlık kapağı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. İlaç nemden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Hangi durumlarda acil olarak Ventolin inhaler kullanmalıyım? Ventolin inhaleri acil olarak kullanmanız gereken durumlar şunlardır: ani nefes darlığı veya hırıltı, göğüste sıkışma veya baskı hissi, öksürük veya nefes alma zorluğu. Bu semptomlar astım atağına işaret edebilir. Bu nedenle doktorunuzun önerdiği şekilde inhaleri kullanmalısınız. Çocuklar için Ventolin inhaler güvenli midir? Ventolin inhaler doktor tavsiyesi ve reçete ile çocuklarda kullanılabilir. Dozaj çocuğun yaşına ve ağırlığına göre doktor tarafından belirlenmelidir. Ventolin inhaleri kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır: İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Ventolin inhaler erken doğum tedavisi için uygun değildir. Ventolin preparatları düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde Ventolin inhaler kullanmadan önce doktor tavsiyesi önemlidir. Ventolin'i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz. Ventolin inhalerin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: İlacın kullanımıyla yaygın olarak titreme,
taşikardi, baş ağrısı, nefes darlığı ve hafif baş dönmesi görülebilir. Yaygın görülen bu yan etkiler 10 hastanın en az birinde görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.